Bu videomuzda sizler için CADLink'in Digital Factory DTF RIP yazılımıyla AcroRIP'i kıyaslıyoruz. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Araya yine malum karantina süresi girdiği için videomuz gecikti. Ama geç olsun, güç olmasın. Sizler için şimdi CADLink'in Digital Factory RIP'ini biraz anlatıp AcroRIP ile kıyaslayacağız. Aslında pek kıyaslama sayılmayacak çünkü ciddi ezici bir fark var arada. İlk önce kısaca size bir madde farkları özetleyeyim. Sonra da bunları size ayrıca detaylı anlatacağım. Hatta eğer uzarsa da merak ettiğiniz bölümleri atlayıp o alakalı yerleri seyredebilmeniz için bu chapter denilen bölümlere ayıracağız videoyu. Hem YouTube barında tıklayarak bölümü atlayabilirsiniz. Hem de aşağıda video açıklamalarında ben saniye neyin nerede olduğunu da ekleyeceğim. Şimdi gelelim farklarımıza. İki ana farkımız var. En önemli farklar. Birincisi maliyet, ikincisi kalite. Bunun dışında birçok ayrı fark da sonradan sıralayacağım. Maliyetinizi, mürekkep maliyetinizi diyeyim, gerçekten çok düşürüyor CADLink. Çünkü bunu yaparken bizim sizler için yarattığımız ICC profillerini kullanıyor. Biz spektrometre ile bizim mürekkebimiz ve filmimiz için özel baskı modları yarattık. Bu baskı modları size daha az mürekkep kullanarak daha doğru ve güzel renkleri almanızı sağlıyor. Ki bu spektrometre ile yaptığımız ayarlar asıl baskı kalitesinde inanılmaz bir fark yaratıyor. Onu ama birazdan değineceğim. Maliyeti düşüren ikinci fark CADLink'in rasterizasyon sistemi. Yine inanılmaz bir şey. Hatta şöyle arkaya geçeyim. 3 tane görsel görüyorsunuz. 3 tane tişört. Açıkçası videoda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Soldakinde rasterizasyon yok. Ortadakinde Euclidean raster var. Sağdakinde line raster var. Bu ikisinin mürekkep maliyeti en sağdakine göre aşağı yukarı %30 daha düşük. Birazdan onun da detaylarına girip o rasterizasyonun yakın çekimini ve size maliyetleri tek tek listeleyerek göstereceğim. Maliyeti düşüren üçüncü nokta, mesela AcroRIP'te 2 tane 15-15 görsel basacaksınız. Birini beyazlı, birini beyazsız basmak istiyorsunuz. Bunları zaten AcroRIP'in içinde yerleştirme imkanınız yok ama Photoshop'ta, GIMP'te yaptınız diyelim, yan yana koydunuz. Basarken farklı ayarlarda basamıyorsunuz. Dolayısıyla fire verip daha çok film harcamanız gerek. Digital Factory'de yan yana bunları koyup farklı ayarda basabiliyorsunuz. Her ayar birbiriyle uyumlu değil ama onunla alakalı detayı da yine o bölümde anlatacağım. Filmden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Dördüncü tasarrufu arttıran faktör Digital Factory rulo desteklemeyen Printek masaüstü veya bu tarz diğer masaüstü yazıcılarda rulo basmanızı sağlıyor. Rulo bastığınız sürece her tabakanın altındaki 4 santim fireyi vermiyorsunuz ve baskınızın ebadına göre yerleşimden kaynaklanan fireleri de azaltıyorsunuz. Dolayısıyla genel olarak daha az mürekkeple daha doğru baskı, üzerine rasterizasyonla bu örneklerde 30 ama çok daha fazla da tasarruf yapabileceğiniz ayarlar yapabilirsiniz. Mürekkep tasarrufu, yerleşimden ve rulo modundan ayrıca film tasarrufu sağlıyorsunuz. Zaten CADLink'in bu yazılımına verdiğiniz parayı çok kısa bir sürede bu tasarruflardan çıkartıyorsunuz. Tabii biz mürekkep sattığımız için aslında çok bizim açımızdan büyük avantaj değil. Mürekkep satışımız ciddi oranda düşecek. Hatta film satışımız da düşecek. Ama bizi biliyorsunuz, biz size doğru baskıyı yaptırmak istiyoruz. Gelelim ikinci büyük avantajımıza. Tabii ki baskı kalitesi. Yani spektrometre ile ölçümleri yapmadan bile çok ciddi fark vardı. Size şöyle göstereceğim.
Biri AcroRip'in test sayfası, biri Digital Factory'nin test sayfası. Bu bakıştan farkları göremiyor olabilirsiniz. Detaylar kısmını atladığımızda size birebir kıyaslama yapmanız, bakmanız gereken yerleri göstereceğim. Farkın ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız. Bu ICC profilleriyle baskı kalitesini arttırmanın yanında Digital Factory'nin 2 ayrı baskı kalitesi arttıran özelliği daha var. Bunlardan biri AcroRip standart Epson driver'ı kullanıyor. Digital Factory kendi driver'ını üretiyor. Kendi driver'ı, yani kendi sürücüsü sayesinde kafanın ateşlemesine müdahale edip keskin hatlarla değil, daha puslu bir baskı yaparak başka markaların kafalarında buna smooth diffusion denebiliyor. Daha böyle yumuşak bir geçişle baskı yaptırtıyor. Dolayısıyla özellikle DTF'de kullananlar biliyor, her zaman her nozzle'ınız açık olmuyor. Biraz nozzle bir iki tane kapalı olabiliyor, açılıyor, kapanıyor vesaire durumlar var. Smooth diffusion veya bu puslu baskı teknolojisiyle kafa izleri neredeyse hiç olmuyor. Geçişleriniz daha yumuşak oluyor. Üçüncü baskı kalitesini arttıran diğer örneğimizde alfa kanalı, yani transparan kanalını destekleyerek ona göre farklı beyaz ayarları yapabilmesi. Sırf beyaz değil, rasterizasyonda da farklı ayar yapabiliyorsunuz yarı transparan alanlarda. Bununla alakalı da zaten bir video yayınlamıştık. Bunu merak ederseniz size göre sağ üst köşeye şu videonun bağlantısını koyuyorum. Ama detaylar kısmında birazcık daha değineceğim buna. Bu bahsettiğim 3 detaydan dolayı baskı kaliteniz zaten inanılmaz artıyor. Diğer 4 detayla alakalı olarak da maliyetimizi oldukça düşürmüştük. Şimdi gelelim bu majör değil minör farklara. Yine Acro ile kıyasladığımızda Digital Factory'nin maliyet hesabı var. Mecbur musunuz? Değilsiniz ama inanılmaz büyük kolaylık. Kullandığınız mürekkebin CMY ayrı birim, K ayrı birim ve beyaz ayrı birim olarak litre fiyatını verirseniz sisteme, her yaptığınız baskının size ne kadar mürekkep maliyeti olduğunu hesaplıyor. Ayrıca metrekare birim fiyatıyla film maliyetini verirseniz filmle beraber de baskı maliyetini hesaplayabiliyorsunuz. Daha da detaylı bilgi vermiş oluyor. Fakat filmi hesaplarken fireyi katmıyor. Baskı alanını sayıyor. Orada dikkat etmeniz gerek. Diğer farklardan biri bu fireyi arttırırken bahsettiğim kendi layout, yani yerleşim özellikleri. Gerçekten çok rahat bir şekilde farklı objeleri istediğiniz gibi çevirip, yerleştirip, büyütüp, küçültüp farklı modlarda aynı sayfaya veya ruloya sığdırıp, çoğaltıp basabiliyorsunuz. Mesela şurada bir örnek verelim. Bu Darth Vader görselinden 5 tane koyduk. Kaplan'dan 3 tane, Color Splash'ten 2 tane rastgele dizdik. Bunların hepsini bir kere de basmak istiyoruz. P'yi çekelim. Nest ola bastığınızda otomatik olarak, bakın şu üçünü yan çevirdi daha rahat sığsın diye, size minimum film harcayacak ve en hızlı basacak şekilde otomatik olarak dizdi. Çok çok pratik. Her seferinde Photoshop'ta ayrıca bir şey yapmanız gerekmiyor. Yine pratik kullanım açısından riplediğiniz görselleri ripli tutuyor. Tekrar basmak istediğinizde Acro'daki gibi tekrar riplemenize gerek yok ve ripleme süresi de çok daha kısa bu arada. Ayrıca riplenmiş halini kaydedip mesela Digital Factory kullanan başka birine gönderip orada da sizin birebir ayarlarınızla baskıda yaptırtabiliyorsunuz veya arşivinize ripli bir şekilde atıp oradan çek bırak yapıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Avantajlardan bir diğeri Digital Factory'nin zaman ayarlı kafa temizleme fonksiyonu var. Bilgisayarınızı açık bırakırsanız, mesela bu örnekte 6 saatte bir diyor, 6 saatte bir otomatik kafa temizleme yapıyor. Çok önemli avantajlarından bir tanesi daha dosya formatlarının neredeyse tamamını destekliyor. AcroRip'te doğru baskı için PNG, yani PNG dosyası tavsiye ediyoruz. Bazı sürümleri PDF vesaire de açıyor.
Ama her zaman açtığı PDF'i doğru basamayabiliyor. Renklerde biraz kayma şaşma olabiliyor, fark etmişsinizdir. Digital Factory neredeyse bütün piyasadaki vektör olsun, grafik olsun, hatta böyle Adobe Illustrator'ın AI formatını bile direkt çek bırak aç yapabildiğiniz bir yazılım. O da çok büyük bir rahatlık. Yine farklı bir avantajdan bahsedeyim. Acroleap'ler genelde clone dongle vesaire kullanır. Bütün virüs programları Acroleap'i virüs olarak algılar. Windows Defender da buna dahil, devamlı bir karantinaya atar. Trojan uyarısı verir, çıkartırsınız vesaire. Bizim makinelerden çıkanlarla da aynı sorunu yaşıyorsunuz. Digital Factory'de öyle bir şey yok. Alıyorsunuz, kuruyorsunuz. Gönül rahatlığıyla bol bol kullanıyorsunuz. Hiçbir zaman da bu virüs diye karantinaya atılmıyor. Onu da garanti ediyoruz. Özet olarak bu alanlarda kıyasladık. Şimdi bu farkları biraz daha görselleştirelim. Özellikle küçük minör farkları değil de ana farkları, yani tasarruf ve kaliteyle alakalı farkları size biraz detaylı göstermeden önce ufak bir hatırlatma yapayım. Videonun sonuna doğru yeni bir indirim kuponu yayınlayacağız. Artık bizim klasikleşmiş olan kupon geleneğimiz diyeyim. Dijital Factory ile beraber mürekkep, film ve tozla birlikte bir paket hazırladık size indirimli. Tam doğru renkleri alabilmeniz için zaten kalibre edilmiş mürekkebi ve filmi kullanmanız gerek, biliyorsunuz. Zaten aşağı yukarı %15 indirimli bu paket. Sonunda açıklayacağımız kuponla indirimin üzerine 10 gün süreyle ek indirim daha yapacağız. Bu arada eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa bize destek olmak için beğenme butonuna basarsanız çok memnun oluruz. Şimdi gelelim isterseniz bu farkları tek tek yakın çekimden göstermeye. Şimdi size rasterizasyonla nasıl bu kadar tasarruf sağlandığını göstereceğim. Bunlarda film maliyeti yok. Sadece mürekkep maliyeti var. Normali 0,21 dolarken, yani 21 centken rasterize edilmişler 13,5 cent civarı. Size bir hesap makinesinde yüzde kaç tasarruf olduğunu göstereyim. Eksi 0,1345 diyelim. Bölü 0,2106 derseniz %36 mürekkep tasarrufu yapıyoruz. Şimdi Dijital Factory'de raw datayı, yani ham datayı yakın çekim görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bu yazıcıdan çıkacak olan mürekkep profiliniz. Buradan istediğiniz kanalları seçebilirsiniz. Hangi kanalları göreceğinizi vesaire. Zemin renginizi de değiştirerek, mesela örnek vereyim, siyah yaptınız, bütün kanalları seçtiniz. 3 aşağı 5 yukarı tişört üzerinde neye benzeyeceğini görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu gri'de bırakıyorum. Gri'de daha rahat gözüküyor bazı degrade detaylar çünkü. Bunu kapatıp size rasterize olanlardan birinin ham datasını göstereyim. Burada fark etmiyorsunuz. Şöyle yakından gösteriyorum size. Hatta iki farklı boşluk çeşidi var. Açık renklerle koyu renkler arasında da boşluk farkı var. Bunu özellikle ayarlardan ben seçtim. Şimdi bunların beyaz kanallarına bakalım. Beyazda çok net fark belli oluyor. Az mürekkep tasarrufu yapılmasını istediğim açık renklerde, çünkü zemin siyah ve boşluk çok fazla olursa beyazın rengi griye dönüyor. Açık renklerde az tasarruf, koyu renklerde çok tasarruf istedik. Dolayısıyla çizgilerin genişliği farklı. Ama bütün renkleri açtığınızda renkli kısımda renklere boşluk kadar değil, daha dar çizgiler bastığını görüyorsunuz. Dolayısıyla görüntü kaybınız minimumda, tasarrufunuz maksimumda oluyor. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir teknik. Uzaklaştığınızda o çizgileri fark bile etmiyorsunuz. Aynısını hızlıca bir de yuvarlak delikli olan da göstereyim size. Sadece beyaz olarak açıyorum. Gördüğünüz gibi büyük delikler ve küçük delikler var ve bütün renkleri açtığımda da bu şekilde
%35 mürekkep tasarruflu baskımızı görebilirsiniz. Bunların tişörte uygulanmadan önceki arkalarının fotoğrafını da yine size ekliyorum. Şimdi size film tasarrufu için bir örnek vereceğim. Bu bizim ünlü Color Splash görselimiz. Bundan 2 tane koydum. Bir tane de beyaz tişörte baskı yapmak için kaplan görseli koydum. Normalde Photoshop'ta bu şekilde yapıp diğer rig programlarında da basabilirsiniz ama aynı ayarda. Burada farklı olarak bakın birini beyazsız basacağım bu Color Splash'lerin. Diğerini beyazlı basacağım ve farklı bir görseli de yine beyazsız basacağım. Beyaz bir zemine basabilmek için önceden hazırladığımız Printek mürekkepli profiller. Bunlar da sadece replay diyorum. Çıktı göndermiyorum. Ripimiz bitti. Yine ham dataya bak diyorum. Şimdi yine farkı göreceksiniz. Gri kullanmamın bir nedeni de bu, daha rahat gözüküyor. Ortadakinde beyaz var. Solda ve sağda yok. Beyaz bir zemine basıyor olsaydınız bunların farkı belli olmayacaktı ama renkli bir zeminde ciddi bir fark oluşuyor. Sadece size beyaz kanalı da göstereyim. Gördüğünüz üzere yine sadece ortada beyaz var. Bu yine dijital faktörünün çok büyük bir avantajı. Bunu Acro'da yapmak isteseydiniz üçünü de yanı boş kalacak şekilde ayrı ayrı basıp 3 katı film harcamanız gerekirdi. İsterseniz şimdi biraz dijital faktörü, özellikle de ICC profili kullanarak ve AcroRib'in baskı kalitesinin farkına, bu baskı testi görseli şimdi birkaç yere sizin için odaklanıp farkları göstereceğim. İlk önce gri tonlarında yani grayscale basılan saate bakalım. Digital Factory ile basılan gerçekten tamamen gri tonları, çok güzel bir kontrast, bütün detaylar çok net gözüküyor. Gölgeler ve parlayan alanlar inanılmaz net belli oluyor. Diğer taraftan Acro ile basılan ise griden şaşmış, içinde siyan renk kalıntılarını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde geçişler Acro'daki gibi profesyonel değil. Sıradaki görselimiz renk spektrumu. Burada dikkat etmeniz gereken yerler geçiş noktaları. Doğrusu sağdaki gibi keskin bir hattı olmaması gerek. Sol tarafa baktığınızda Acro'nunkinde size oklarla göstereyim. Bu yumuşak geçiş yerine sert hatlar var. Dolayısıyla görsellerde, geçişlerde detaylar kayboluyor. Çünkü ara renkleri doğru elde etmiyor. Şimdi gelelim ten rengine. Profesyonel baskıda en önemli noktalardan biri ten rengidir. Burada 3 farklı ten rengi olması gerek. Hafif uzak doğulu olan bayanın tenindeki sarılık, siyahi bayanın doğru kahverengi ten rengi ve beyaz tenli dediğimiz bayanın ten renklerine tek tek baktığınızda doğru rip yazılımı ve profilin nedenli önemli olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten sağdaki renkler birebir doğruyken soldakilerin affedersiniz hiçbir alakası kalmamış. Siyahi bayan kızıl olmuş, beyaz tenli bayan da sözlük anlamıyla beyaz olmuş diyebiliriz. Şimdi gelelim bir sonraki görselimize. Suda yansıması olan tiyatro maskemsi bir görsel bu. Sol taraftaki Acro ile basılan bu spektrumda gösterdiğimiz renk geçişleri, ara renklerin kaybolması direkt burada çok net gözüküyor. Bütün kontrast ve görsel detayı kaybolmuş. Sağda ise en ufak detayı, gölgeyi bile çok net görebiliyorsunuz. Evet, aslında bu test görselindeki bütün karelerde çok önemli farklar var ama videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Size son olarak bu civciv fotoğrafını yaklaştırarak göstereceğim. Civcivde özellikle turuncu ve mor civcivlere bakarsanız gözleri Acro'da kaybolmuş. Dijital faktörde ise yine bütün kontrast, detaylar, tüyler ve gözler çok net bir şekilde belli oluyor. Acro'da bundan daha doğru baskı yapılır mı yapılmaz mı diye sorarsanız, her rengin kendi curve ayarlarıyla elle oynarsanız tabii ki biraz daha doğru renk tutturabilirsiniz.
Ama deneyimden söylüyorum. Her görsel için renklerle oynamak gerçekten çok zor ve hiç uğraşılacak gibi değil. Dijital faktörde ise sizin hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Bastığınız anda bütün renkleriniz çok doğru bir şekilde çıkıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoda gösterdiğimiz bütün ürünler hakkında detaylı bilgiye aşağıda video açıklamalarına koyduğumuz bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sıra geldi kuponumuza. Bu seferki kuponumuzu yine size göre sağ üst köşeye koyuyorum. Kupon kodumuz DF paketi, yani Digital Factory paketi. Bu indirimli paketin üzerine 10 gün süreyle ek %10 indirim daha yapıyoruz. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Eğer aklınıza takılan sorular varsa hiç çekinmeden bize aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, e-posta adresimize e-mail atabilir veya santral hattımızdan yine bize ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızı kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.